Şimdi ve ennehu Teala, şüphesiz Allahu Teala, o yüce münezzeh olan zat Pak Sübhane'ye, la mevcude, hiçbir varlık yoktur sivahu, onun dışında. Ne demek? Onun dışında hiçbir varlık yoktur derken, yani sen yoksun, ben yokum, Süfestahiye'nin, sapık fırkanın mezhebi gibi biz aslında rüyadayız, evhamdayız. Bilmiyorum, onu buyurmuyor. Ya la mevcude sivahu, ondan başka hiçbir varlık yok ki, devam et. İlla var ise, işte ben var mı? Varım. Ben senin konuşmam var mı şu anda? Var. Elimi kıpırdatmam, hareket var mı? Var. Gözümün bakması var mı? Var. Kulağımın işitmesi var mı? Var. Bu arada efendim sen var mısın? Varsın. Senin işitmen var mı? Şu anda dinliyor musun beni? Dinliyorsun. Neler oluyor? Alemde neler var? Senin evin var mı? Var. İstanbul var mı? Var. Ankara var. Bunun içinde ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Görünen var. Görünmeyen var. Ne varsa, ne varsa efendim, tamam mı? Ambarında işte ne kadar un var. Yani buzdolabında ne yiyecek var. Tarlanda ne mahsul var. Çaylığın, fındığın ne var. Anladın mı? İçinde ne var? Ciğerinde ne var? Böbreğinde ne var? Hastalık var, sıhhat var. İşte cüzlerinde, hücreler. Artık en ufak cüzden, hücreden tut da habbeden kubbeye, yani 7 kat gökler, yani bütün her şey var işte. Gördüğümüz tarafı göğün işte bir mevci mekfuf bir dalga duman görüyoruz. Daha biz göğün tabakasını 1. katında göremiyoruz tabi. Güneş var, ay var, dağ var, taş var, deniz var, insan var, kuş var, ne bileyim. Her şey var. Bir de bunların canlıların da hareketleri var, sükünleri var, oturmaları var, kalkmaları var, yemeleri var, içmeleri var, nefes almaları var, vermeleri var, vesaire vesaire. Cansızların donuk olarak duruyor mesela. 1000 sene dursa aynı yerde o kaya durur. Gerçi kaya da Allah'ın korkusundan pat düşüyor aşağı da. Ha, bizim gibi hayat sahibi değil. Alemde ne var ise, alemlerde ne varsa illa mutlaka ve o mevcut olan, var olan her şey hadisün, sonradan meydana gelmiştir. Hiçbiri kadim değildir. Ezeli değildir. Mutlaka başlangıcı vardır. Çünkü neden? O Allah Teala onu yarattığına göre o Allah Teala ile nasıl ezelden beri var olup da onun sıfatına, kıdem sıfatına işte ortak olabilir? Çünkü o yarattı. Yaratılmış ne demek? Bir noktaya kadar yoktu. Bir noktaya geldi. Allah Teala kün var ol buyurdu. Fekün, o da oluverdi. Benim şimdi anamın karnına düştüğüm vakit belli değil mi? Rahmine düştüğüm vakit, saat, saniye belli değil mi? Sonra oradaki oluşma tavırlarım belli değil mi? Ruh üflenmesi 120 günlük olduğunda cenin halinde bunlar belli değil mi? Bundan evvel var mıydım? Yoktu bunun gibi. Dağın da başlangıcı var. Köyün de başlangıcı var. Evet, her şey sonradan yaratılmış. Yaratılmış diyorsun ya. Yaratılmışsa bu. Yaratan değilse yaratılmış bu. Ya yaratan Zat-ı Pak Sübhaniye ve sıfatları ile birlikte düşündüğümüz öz zatı var. Geri kalan her şey ya mahluk. Halik yaratan, mahluk yaratılmış. Yaratılmış ne demek? Bir zamana kadar yokken bir vakit Allah Teala murad ettiği bir zaman diliminde bir vakit geldiğinde kün var ol buyurmuş ve kün o da meydana gelmiş. Biz bunlara şahit miyiz? Eşhedü halkahum, bu soruyor Kur'an'da. Kendi yaratılışlarını görmüşler mi? Ana karnında ne evrelerine geçtiklerine şahit olmuşlar mı? Yok. Gökleri yerleri biz yaratırken onlar var mıydılar? Yok. Ama onlar da yokken biz onları var ettik buyuruyor. Tabii ki bizden önce yaratılmışlar. Yani insan cinsine Adem Aleyhisselam'dan da önce yaratılmışlar. Ama en nihayetinde ne kadar bizden önce de yaratılmış olsalar, ondan sonra bedenlerimizden 4000 sene evvel ruhlarımız yaratılmış. Ruhlarımızdan 4000 sene evvel rızıklar taksim edilmiş. Ondan sonra Allah Teala mahlukatı yaratmadan 50.000 sene evvel işte takdir buyurmuş. Kaddara mekadiral halk kable 50.000 am, işte sahih hadiste geçer 50.000 sene evvel. Yani bütün neler zaten ezeli ilmi, onun evveli yok. Neyi yaratacak, ne zaman yaratacak, o bilginin başlangıcı yok. Zatı var, nasıl ki zatının başlangıcı yok. İlim ve bilme sıfatının da başlangıcı yok. O ondan kaim zaten. Ondan ayrılmıyor. Ama mesela neyin takdir edileceğini, onların takdirlerini de yapmış. Ham maddeleri yani. Ham maddeleri vücuda getirmiş mesela. Ondan sonra ne zaman onu oluşturmuş. Gökleri ondan sonra duman halindeyken onları icat etmek murad etmiş.
Ondan sonra efendim velarda ba'de delgedeha, sonra yeryüzünü döşemiş. Aslında böyle bir köpük gibi bir ham madde halinde mesela. Dolayısıyla ne mevcutsa, gördüğümüz, görmediğimiz, varlık sahasında ne bulunuyorsa, bildiğimiz, bilmediğimiz, mutlaka o hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bir tane mesele hakkında dersen ki, bu Allah'ın varlığıyla beraber bu da var idi. Mesela ruh kadimdir. Haşa, ruhu Allah yarattı. Ruh nasıl kadim olur ya? Peygamberlerin ruhları da değil, peygamberlerin ruhlarını da sonradan yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu, onu da sonradan ruhunu, onu da sonradan yarattı. Tamam. Evvelü mâ halekallahu nur. İlk benim nurumu yarattı buyuruyor. Nurlar aleminde. İlk benim ruhumu yarattı buyuruyor. Ruhlar aleminde. İlk yarattığı akıldır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Bunlar ayrı bir şey. Ama yine yaratılmış bir başladığı nokta var. Anladın mı? Bir başladığı nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru için, ruhu şerifi için de kadimdir, ezelidir dese kafir olur adam. Ya böyle bir şey yok yani. Onun için bu hususta herkes yani tasavvufi bazı terimler kullanayım derken yanlışa düşme tehlikeleri var. Buna dikkat edin. Her şey nedir? Hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bi fi'lihi. Allah'ın yaratması fiiliyle. Fiil ne? İşi. İşi ne demek? Yaratma işi. İcat işi. İbda işi. Yoktan var etme işi. Eşsiz emsalsiz halk etme işiyle meydana gelmiş.